Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ağustos 2022. Biliyorsunuz bizim Saman Evim Çiftliği kanalımızın kuruluş asıl maksadı sizlere saman evler hakkında teknik bilgi vermektir. Çünkü yine bildiğiniz üzere ben inşaat mühendisiyim ve isterim ki inşaat mühendisliğinden uzak olan arkadaşlarla bu mesleği yapmaya gönüllüler veya hatta yeni mezun inşaat mühendisi meslektaşlarımı da bilgilendirmek isterim. İlk önce size yapı elemanlarının nasıl davrandığını anlatmak istiyorum. Daha sonra da ahşabın yapı davranışından size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, yapı elemanlarından bazıları eğilmeye, bazıları basınca çalışır. Eğilmeye çalışan elemanlar kirişler, basınca çalışan elemanlar dikmeler yani kolonlardır. Eğilme hareketi nedir? Size önce onu göstermek istiyorum ve bunun için yanımda bir havlu hazırladım. Bu konuda biraz Atilla Bey'in yardımını isteyeceğiz şimdi. Atilla Bey, şuna bir ucunu tutar mısınız? Evet. Arkadaşlar, eğilme hareketi yukarıdan gelen bir yükle bir yapı elemanının eğilmeye çalışması, bükülmeye çalışmasıdır. Buna biz inşaat mühendisliğinde eğilme elemanı, eğilmeye çalışan eleman deriz. Bu elemanın tahkikinde hem eğilme emniyet gerilmelerine bakarken hem de deflection dediğimiz sehimine yani çok fazla deforme olmamasına, yani daha doğrusu yönetmeliklerin bize izin verdiği deformasyon şartına bakarız. Kabaca bu ne Gülbin Hanım derseniz, önemli geçişlerde bu yönetmeliklerce el bölü 500 yani 500 santimlik yani 5 metrelik bir kirişte 500'e bölerseniz efendim 1 santim deflection yani sehime izin vardır. Bu daha önemsiz geçişlerde ise 1,5-2'ye kadar çıkabilir. Biz mühendisler gerek betonarme, gerek ahşap, gerek çelik yapılar olsun, kirişleri konuşuyorsak, eğilmeye çalışan veya elemanları konuşuyorsak illa bu tahkikleri yaparız. Şimdi gelelim kolonlara. Peki kolonlarımız yani dikmelerimiz nasıl çalışır? Arkadaşlar dikmelerimiz yukarıdan gelen yük ile basınca çalışır. Basınca çalışan bu elemanlar yani kolonlar aynı zamanda burkulma hareketi yapar. Bu yüzden de biz kolonlar için basınç tahkikleri ve burkulma tahkikleri yaparız. Şimdi efendim dilim döndüğünce size en basit, en sizlerin anlayacağı şekilde anlatmak istiyorum. Kirişlerde eğilme tahkikleri yaptığımızı ifade ettim. Sehim tahkikleri yaptığımızı ifade ettim. Bu yüzden de kirişlerde ne önemli? Gerek betonarme, gerek ahşap yapalım arkadaşlar. Bizim atalet momenti dediğimiz bir olay var. Ve atalet momenti kesitin BH küp bölü 12'dir. Dikdörtgen kesitler için arkadaşlar. B düzgün kare dikdörtgen kesitler için BH küp bölü 12. Matematiği sevenler, matematiği anlayan arkadaşlar selam olsun. Şimdi H küp dediğime göre nedir? O halde kesitin yüksekliğidir o yapı elemanının dayanımını belirleyen. Demek ki bir yapı elemanı kirişi konuşuyorsak o yapı elemanının yüksekliği bizim için belirleyicidir arkadaşlar. Yani herhangi bir ustanın veya konu hakkında herhangi bilgisi olmayan birinin bu kesit bunu taşır gibi söylevlerinden ziyade bir mühendisin onu tahkik etmesi gerekir. Bu arada Atilla Bey arkanızda boşluk var, uyarmak durumunda kaldım. Şimdi de gelin basınca çalışan elemanları konuşalım. Ama öncesinde size altında bulunduğum kirişi göstermek istiyorum. Bu yapıda arkadaşlar en önemli boşluk buradaki boşluktu. Bakın buradaki boşluk çok önemliydi. Yani altında herhangi bir taşıyıcı duvarı olmayan, neden taşıyıcı duvarı olmayan diyorum. Hemen ben normalde birçok Türkiye'deki mühendis gibi betonarmeciyim. Türkiye'deki yapı binalar diyelim, yapılar çoğunlukla betonarme, sonra çelik ve en son ahşaptır arkadaşlar. Prefabrik yapıları da içine katıyorum çeliklerin.
Dolayısıyla en yaygın betonarmedir. Ve inşaat mühendislerinin büyük çoğunluğu betonarmeye hakimdir. Daha sonra çeliğe ve en son maalesef ülkemizde ahşap yapılar çok yaygın olmadığı için ahşaba en az vakıf mühendis bizim ülkemizde bu anlamda. Ancak ben bu evin statiğini yaparken ahşapla ilgili de bir takım araştırmalar yaptım. Elbette bu konuda uzman olmak, bir konuda uzman olmak hemen öyle bir ev çözmeyle veya bir araştırma yapmakla olmaz. Senelerce farklı yapılardaki deneyimlerle olur. O yüzden ben halen ahşabı, bu panelli ahşap yapıları araştırıyorum. Şimdi gelelim bu deprem yönetmeliğinin 12. bölümü bize ne diyor? Onu size kısa videolarda anlatmıştım ama bir kez daha arz etmek istiyorum. Diyor ki yapı elemanınızın yüksekliğini, kalınlığına, genişliğine böldüğünüzde 4'ten az bulmanız lazım. Ben size demiştim ki bizim bu panellerimizi hazırlayan Sayın Barbaros Gültekin ve ekibi, onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Onlara güvendiğimiz için bu yola çıktık. Onlara güvendiğimiz için bu kritik projeye giriştik. Onlar da bizim bir gün bile güvenimizi asla ihlal etmediler. Çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Neyse, onların hazırladığı arkadaşlar panellerin yüksekliği 2.80. O halde yer değiştirirsek, yani 2.80 bölü 4 dersek 70 santim. Ama Barbaros Beylerin hazırladığı panellerin standart genişliği arkadaşlar, standart genişliği makinalarında 60 santim. O halde şu sonuç çıkıyor. Tek bir panel, Barbaros Beylerin hazırladığı tek bir panel 2.80 boyunda 60 santim genişliğinde taşıyıcı bir duvar ahşap paneli olmuyor. O halde 2 tanesi yan yana gelince oluyor. Yani ben statik hesabımı yaparken şurada 60 santimlik bir panelim var. Burada 60 santim, bunları hesaba katmadım bu duvarın hesabında. Hemen şöyle dönelim Atilla Bey, arkadaşlara anlatmaya çalışalım. Ekip burada bu arada. Arkadaşlar iç avluya baktığımızda şuradaki panelleri yan yana olduğunu görüyorsunuz. İşte bu tam bir taşıyıcı duvar. Biz kolonlara, dikmelere ihtiyaç duyduk, evet. Ama bizim projemizde açıklıklar çok fazla olduğu için çatı yüklerini taşıyacak, kirişleri taşıyacak dikmelere ihtiyacımız olduğu için ihtiyaç duyduk. Eğer sizler açıklıkları daha az, 3 metre kadar yapılar yapıyorsanız dikme yapmadan projenizi daha ucuza mal edebilirsiniz. Burada maliyetle ilgilenen arkadaşlara sesleniyorum. Yani bu panellerde, standart panellerde tek bir panel taşıyıcı değil arkadaşlar. 2 tane panel yan yana geldiğinde taşıyıcı oluyor. Şimdi biraz ahşabın özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ahşapta lifli bir yapısı var biliyorsunuz ahşabın. Biraz yakınlaştıralım Atilla Bey. Lifleri daha güzel görmek açısından. Bakın arkadaşlar. Lifler bu şekilde gidiyor. Bu çatlaklara yapmayın. Bu yapı ahşap tabii ki çatlar yani kuruduğu zaman. Bu arada kuru ahşap iyidir arkadaşlar. Taşıma kabiliyeti açısından nemli ahşap iyi değildir. Bunu zaten sizler de biliyorsunuzdur genel olarak. Ne kadar bir ahşap kurumuşsa, yeterince içindeki nem oranı azaldıysa daha vakıf taşımaya oluyor. Şimdi bu liflere paralel etkiler, yani liflere paralel yönde yapılan etkilere ve çekme etkilerine o ahşap yapı elemanı daha dayanıklı oluyor. Aynı bizim bu kolonlarımız, dikmelerimiz gibi. Kolonlara yukarıdan gelen, az önce havluyla anlatmaya çalışmıştım. Yukarıdan gelen itkiler var demiştim. Yukarıdan gelen itki ve liflere paralel geliyor. O halde dikmeler zaten ahşap yapı çözüyorsanız dikmeleriniz sizin çok kritik olmuyor arkadaşlar. Hani bizim neden 35 yaptığımızı da daha önceki videolarda anlatmıştım. Panellerle öpüşmesi açısından. Yani burada 25'e 25 veya tekrar tahkiklere bakılırsa ama 25'e 25 normal bir yapıda 20-20 bile dikmeleriniz rahatlıkla taşıyabilir basit bir yapıda. Yani dikmede sorun yaşamıyorsunuz ahşapta. Ahşapta sorun yaşadığınız yer arkadaşlar kirişleriniz.
O yüzden kirişlerinizi seçerken dikkat edin ve az önce söylediğim atalet momentinde BH küp bölü 12 kuralını unutmayın. Yani kesidin genişliğinin değil, yüksekliğinin önemli olduğunu, et kalınlığının önemli olduğunu bilin. Ona göre lütfen hesaplarınızı kontrol ettirin eğer ahşap bir yapı çözüyorsanız. Bugün size 10 Ağustos günü bu çekimi biraz da bu evin artık karkası çıktı. Size teknik bilgi vermek istedim. Umarım sizleri sıkmamışımdır ama bunların bir şekilde bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Keşke bütün insanlar bütün bildiklerini anlatsalar ve bilgi paylaşılsa. Ülkemizin belki de en çok ihtiyacı olan şey bilgi donanımı. Ve maalesef yanlış şeyler bilen, hatta bilmiyorken biliyor gibi görünen insanların söylevleri maalesef insanları yanlış şeylere yönlendirebiliyor. Mesela kavak ağacının taşıma kabiliyeti arkadaşlar bir çam ağacından çok daha düşüktür. Ancak kavağın bir avantajı vardır. Kavakta daha az budaklar, evet Atilla Bey bir şey yapamadım. Budak çünkü taşıma kabiliyetini zayıflatır. O yüzden çok budaklı ağaç görünüm olarak iyi olsa da taşıma kabiliyeti açısından zayıftır. Hatta çamda ince kesit yapıyorsanız budak düşebilir. Bu arada bitirmeden önce gözüm şeylere takıldı. Bir de size makaslama etkisinden bahsedeyim ahşabın. Arkadaşlar yapı elemanları, iki yapı elemanının birleştiği noktada farklı hareketlerle şu hareketi yapmasına makaslama etkisi diyoruz. Bu yüzden de kirişleri sadece kolon ortasında öpüştürmek yerine lamba zıvanayla birbirine geçirdik burada. Burada bu mesela geliyor, diğer kirişin altına biniyor. Lamba zıvanayla geçiyor. Onu nerede en iyi gösterebiliriz? Dışarıdan gösterebiliriz Atilla Bey. Gelin şöyle dışarıya. Atilla Bey şu bağlantıyı gösterelim. Bakın burada arkadaşlar lamba zıvana dediğimiz ahşapta bunu nasıl tabir ediyorlar? Ahşapta çok iyi olanlar affetsin ama biz lamba zıvana diyoruz betonarmede, borularda vesaire. Bakın birbirine geçmeli. Yani kolonun yarısına kadar birisi, yarısına kadar birisi değil. Hepsi kolona dikmeye hakim ve birbirine geçmeli. Yani makaslama etkisine karşı yapılmış bir bağlantıdır bu. Bunun dışında panellerin, Atilla Bey geri gitmeyin, korkuyorum çünkü arkanız boşluk. Panellerin birbirine bağlantılarıyla ilgili hesaplar yapılıyor. Vida hesapları yapılıyor. Birçok yönetmelikler hesapları yapıyor. Ve biz bu hesapları yaparak ruhsatlı bir proje yapıyorsanız arkadaşlar mutlaka statik hesaplara ihtiyacınız var. Bunu buradan altını çiziyorum. Yani biz mesela Kavak'tan şu bahçe evinin çatısını yaparken birisi de geldi bize dedi ki 6 metreyi böyle geçer. Hayır efendim geçemez dedim. Çünkü ben hesap yapmıştım. Kaç metreyi kavağın tek yekpare geçebileceğini biliyordum. Altına dikmeler diktim. Nitekim bizde 1 santim değil 1 milim bile seyim olmadı. O geçti ya birisi şurada dam yaptı. İşte ahır damı yaptı dedikleri yeri gittim ziyaret ettim. Adamın en az 5 santim seyim yapmış. Kirişi yani kavaktan yaptığı kiriş. Bunu buradan ısrarla belirtiyorum. Mertek diyelim çatı kirişi. Dik geçtiği. Bunu buradan ısrarla belirtiyorum arkadaşlar. Lütfen statik hesaplar olmadan bunu geçer, şunu geçer söylevler yerine bir takım hesaplara dayalı, tecrübelere dayalı yürüyün. Ahşap ev yapacaksanız. Hepinize buradan Saman Evim Çiftliği'nin şantiyesinden sevgiler gönderiyorum.